Şehirden kırsala göçtüm, bekarken evlendim. Ya işte böyle azarlayacaksınız ki öpücük alın. Eşya sevmiyorum. Şu veranda evi o kadar büyük gösteriyor ki. Biz ilk kez görüyoruz bu arada. Şu anda ilk kez. Gerçekten çok büyük yer, büyük sorun yani. I am Cemal. Gözler bile siyah yakından. Şu terliklerini giyerken terlikleri sirkele. Bak bu sabah yine baktım yine sirkelememişsin. Bye bye happiness. Biraz deniz sevgisi, biraz iklim. Abi sen bunu düşünüyorsan zaten nereye yerleşirsen yerleş hiçbir şey çözülmez. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şehirden kaçıp köye yerleşmek herkesin hayali tabii ki. Son zamanlarda bakın belki çok fazla video izlediniz ama bu bir tavır meselesi. Sadece bu hayat 3-5 tane tavuk bakmak veya bahçe çapalamaktan ibaret değil. Şu an burada birbirlerinden farklı iki üretken ruhun İzmir Kuşadası'ndaki kurduğu hayata konuk oluyoruz. Ne şehir hayatını tamamen geride bıraktılar ne de doğanın ritminden koptular. Şimdi de kırsalda hem üretmenin hem de dengede kalmanın gerçek hikayesi başlıyor. Aura Sebilon Unique su arıtma cihazının destekleriyle İzmir Kuşadası'nda bir şehirden kaçış hikayesindeyiz. En son kendisini Sakarya'da çekmiştim değil mi abi? Evet. Tek başınaydın o zaman. Annemler vardı ama Evet. tek hoşumaydım. Şimdi 2 oldular. Ve benim yeğenim kendisi. Onu da 5 sene önce çekmiştim. Belki çoğunuz bilmiyorsunuz. O gün çok mantıklı konuşmuştu. Belki bir gün demişti. Göç hareketimi şu an içsel olarak başlatmış ama fiziksel olarak da başlatmak istediğime karar verdim. Olasılıkları da, ihtimalleri de düşünerek nereden, nasıl ve niye başlamam gerektiğini önce içsel başlattım. Biraz zaman istiyor, biraz ön hazırlık istiyor, biraz insanın kaygıları var, o tutuyor. Ama diyorum ki bunu gerçekleştirmek benim elimde. Korkarak ve kaygıyla hareket ederek gerçekleştirmemek de benim elimde. Şimdi ikisinin de hayatlarının birleştiği bir kırsal hayat. Aynen Bir köy öyle. hayatı. Şartlar fazla olgunlaştı, evlendik. Fazla ciddi ve olgun. Videoyu çeken sensin ama bize vesile olan Murat değil. Yok bir çöp çatanlık durumu yok. Kısmet ararsanız bu kanalda. Fazla Tamamen hikaye. tesadüfler. Şöyle aslında ben Gökmen'in dışındaki herkesi, hemen hemen herkesi takip ediyordum onun hayatındaki. İşte kardeşi, kardeşinin eşi, işte hayatındaki iş arkadaşları vesaire. Çünkü onların da bir kanalı var, herkesin bildiği bir kanal. Ben de öyle hobi niyetine izlediğim bir kanaldı. Sonra bir baktım ki hayatımda hemen hemen herkes var ama bir tek Gökmen yok. Sonra takibe aldım. O da aynı şekilde takibe alınca ama tabii ki takibe alma aşamasında senin yine bir katkın var. Çünkü bir baktım sen Gökmen'i takip ediyorsun. Ben de kolay kolay takibe alabilir bir insan değilimdir herkesin. Katkıda bulunacağını düşündüğüm vizyondaki şeyleri sayfamda görmek isterim. Sonrasında dedim ki Murat abinin de tanıdığı biri muhtemelen takip edelim. Sonra diyalogumuz gelişti, tanıştık. Evlendik. Ve bu arada Murat'la alakalı benim bir bilgim yok. Eniştesi olduğunu bilmiyorum. O da zaten Murat'ın bana attığı bir mesajdan sonra, hatta oradaki muhabbet nasıldı? Şimdi ben Murat abiyi tanıyorum. Murat abi Gökmen'i tanıyor. Gökmen beni tanıyor ama Gökmen Murat abiyi tanımıyor. Evet aynen böyle. Şimdi biz Gökmen'le tabii o sıra telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz, artık birbirimizin hayatındayız. Murat abi benden bağımsız Gökmen'e ulaşıyor. Diyor ki abi ben seni çekmek istiyorum. Emin olduktan sonra tamam ben bu profili kanalımda görmek istiyorum. Yazmaya karar verdim ve sizin sürecinizle birleşmiş. Ama bu organizasyonda hiç kimsenin haberi yok. Şimdi Gökmen bana bir gün dedi ki Murat bana mesaj attı. Senin bir bağlantın var mı? Sen mi Söyledim. mesaj attırdın? Hayır dedim. Benim hiçbir alakam yok. Şu anda benim dışımda seni kimse bilmiyor. Murat abinin bilme şansı yok. O yüzden dedik ki biz burada bir şey çevirelim. Bu sürprizi unutulmaz yapalım. Sonra Murat abi organizasyonu tarihi belirlemiş. Dedim ki Gökmen bekle. Ben size geleceğim. Murat abi de size gelecek ama biz birbirimizden haberdar olmayacağız. Bir kahve yapayım. Yukarıdan aşağıya indireyim. Siz bir yerlerde olun ve ben şak diye karşısına çıkayım. Ya bu Merhaba, hoş geldiniz. siz anlaşmadınız. Benim yok haberim yok. Ben Hayır, nasıl bir ortak bir yerden buluştunuz? Buketin dünyasından bir şey yani. Buket Harıkçı kasabalı.
33 yaşındayım, Ardahanlıyım. Pilates ve yoga eğitmeniyim. Yaklaşık 5-6 senedir işimi tamamen online platforma taşıdım. Ve daha çok yurt dışından öğrencilerim oluyor. Online olmanın ve belki üzerine çok konuşacağız, kırsalda yaşamanın tatlılığını tamamen mesleki açıdan çok özgür hissettiğim için çok daha güzel bir yere oturttum hayatımı. Evliliğimizle beraber şehirdeki hayatımızı kırsala taşımış olduk. Gökmen Kasabalı. Bağımız doğadan dolayı ortak olduğu için böyle bir hayatın bizi çok daha yukarı çekeceğine inandık. Tabii ki bu benim için gerçekten de bulunmaz bir nimet. Herkes böyle meçleşemiyor. Bu meçleşme de çok önemliydi. Çok güzel oldu. Yine toprakta çıplak ayak yürümeye devam. Aferin kapısı açık kalmıştı, kertenkele girdi. Kertenkele de girebilir, yılan da girebilir, her şey girebilir. Onun için ya ben sana diyorum mesela şu terliklerini giyerken terlikleri sirkele. Bak bu sabah yine baktım, yine sirkelememişsin terliklerini. Ama senden önce silkeleyerek girdin. Hayır, sirkelere girmiş olman önemli değil. Yani Her an mı kontrol? her an kontrol edeceksin. Akrep girer içerisine, 3 saniye örümcek. sonra bile. Al buraya koydum, gittim. Tamam, geldim. Tekrar. İçine girmiş olmadığını bilemezsin. 3 saniyede girer ya. Tamam, yere bastım, farkındayım. Yere bastım. Aslında burada benim bayağı bir deneyimim oldu. Senin cevaplaman birazcık daha güzel olacak gibi sanki. Çünkü lap diye bu hayatın içine düşen aslında Evet. sensin. Düştün demeyelim de. Bu bilinçli tercih edilmiş bir şey. Tabii ki hayatta her bilinçli tercih edilen kararların veya işte tavrın sonundan olumlu geri bildirim almak zorunda değiliz. Bunu en çok Murat abinin videolarında işittiğimizi düşünüyorum zaten. Gördün mü şurada kızaran kapyamızı? Ben bu sorunun cevabını şöyle göğüsleyebilirim. Köy hayatında şu cinsiyet bunu yapabilir, bu cinsiyet bunu yapabilir bir şey yok. Müşterek kelimesi tam karşımıza çıkıyor burada. Fiziksel kuvvetle zihinsel kuvvetin eşit olması gerekiyor kadında ve erkekte. Çok iyi tampon olmak gerekiyor. Bazen yem çuvalını senin taşıman gerekiyor. Yani ben sadece kendimden sorumlu olduğum bir dünya yaşasaydım şehirde kalırdım. Ama hem doğanın hem eş sorumluluğunu alınca bunun %50 oranda dengeli dağılım olması gerektiğine inanıyorum. Benim söylemek istediğim tek bir şey var. Köye yerleşsek, doğaya yerleşsek her şey bitecek, her şey çözülecek gibi bir şey dedin ya. Abi sen bunu düşünüyorsan zaten nereye yerleşirsen yerleş hiçbir şey çözülmez. Evet. Problem çözmek için buraya gelmeyi düşünüyorsan ya da bir problemlerini geride bırakmak için gelmeyi düşünüyorsan kusura bakma daha fazla problem üstüne yüklenecek. Biz ilk kez görüyoruz bu arada. Şu anda Ha? ilk kez. İlk kez görüyoruz böyle bir şeyi. Nereden girdiler Evet. ama? Bilmiyorum ki. Nasıl bir görsel şölen? Ya dün gece büyük ihtimal açık bıraktık ya. Ha, o zaman girdiler. Bakar mısın şunlara, güzelliklerim Bence benim. mama için tabii çekildiler Tabii bunlara. Biz burayı açık bırakalım da bunlar panik olmasın. Abi çıksınlar. Hepsi çıksın. Abi nüfus artıyor. Daha hayat yeni başladı, nüfus artıyor abi. 20 nüfus oldunuz mu? Senin yüzünden. Ben 2 tane tavuk istedim senden. Sen getirdin 6 tane tavuk. Kek yaparken bile bu yumurtaları kullanıyoruz. Evet. Bu Zaten fikrin ne demek mecburuz. sen biliyor musun? Bu kesinlikle yeni gelen senin tavuklarının mahareti. Bu Sanmıyorum. bu benim kızlarımın değil. Abi bir şey söyleyeceğim. Dün hemen gelip bugün yumurta yapmazlar ya. Onların- Daha stres yaşayacaklar daha. Gittiğim yerlere, çiftliklere, o hayatı yaşayan insanlara baklava götürmüyorum. Böyle bir durum yok. Burada kodlar farklıdır. Ya tavuk götürüyorum ya ya tohum bir şeyler götürüyorum. Yani Baklava götürsene çok komik olur. ya budama makası götürüyorum. Ya yaprak götürüyorum. Bir şey götürüyorum. Bak hemen bak birleşti Bak onlar. görüyor musun? şunlardı. Size de soruyorum. Doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız? Yorumlayın. 6 tane tavuk getirdim ben. Atax cinsi. Burada da var olan tavuklar vardı. Onları ben düşüncemle hemen birleştirmeyelim. Belki bir hastalık olur vesaire olur ve onların da kendi kümeslerine buraya alışması için şöyle bir 3-5 gün ayrı bir kümeste kalsın falan gibi bir düşünce yaptık ama sonra akşam birleştirdik. Dayanamadık, birleştirdik ondan sonra. Birleştirdik ya. Yanlış Küçücük mı? yerde kaldılar. Bir de bu arada bir tane de başka tavuk var ya arada. Senin getirdiğin karışan çok değerli bir şey. Siyah gagalı, ayam cemani. Ya bak kendi ismini söyleyebilen bir tavuk var mesela. Evet. Ayam cemani.
I am Cemani gibi algılanıyor. Güzelmiş. Aslında ayam ama böyle kalsın ya. I am Böyle kal. Cemani. I am Cem. Merhaba, Onun ben üstüne Cemani. Cemali koydum bu arada. O kadar güzel tavuktur ki bu arada. Siyahtır her tarafı. Gagası bile siyahtır yani. De bakayım I am Cemani. Kimsin sen? Görünmüyor şu an tavuk var ya. Her tarafı Simsiyah. Güneşe çıkartayım ben. Bir de uysallar da he. Hemen alıştılar. Bu kuyruğum. Bakar mısınız? Simsiyah. Gözler bile siyah yakından. Kendisi de siyah. Buket. Sürekli yeni görevler yükleniyor değil mi? Şimdi mesela bunlar yumurta yapacak. Evet. Yumurtalarını toplayacaksın. Yani başka zaman sabah kalktığında böyle bir görev yoktu. Sabah uyandıktan sonra onların yanında bir koşuşum var. Arkama bakmadan Gökmen benden önce gitmemiştir inşallah deyip böyle oradan o kasadan yumurtayı almak gerçekten benim için yeni bir tanımlama. Ben eskiden böyle kokudur, bir şeydir, işte tavukların pislikleridir bunları konu eden bir insandım. O duyguya giremiyordum ama şimdi benim için son derece büyük bir zevk. O tavaya gerçekten o köy yumurtasının kırılma anı var ya. Bu herkese göre değişir arkadaşlar. Tabii Buket'in tercih etmesi farklı, benim tercih etmem farklı. Biliyorsun Sakarya'daydım. İklimi. Her sabah kalktığımda diz ağrıları, sırt ağrıları vesaireyle karşılaştım. Bilenler bilir, çok ağır bir eğitimden geçmiş olan bir modern dansçıydım. Yani benim asıl mesleğim oydu oyunculukla birlikte. Ve vücudumu çok hırpaladığım için vücudumda çok fazla travmalar var diyeyim. Bunları da nemli hava daha da ortaya çıkartıyor. Benim kuru bir iklime ihtiyacım var. Bu bir. Çevrede birazcık güvene ihtiyacım var. Tanıdığım insanların olmasına ihtiyacım var. Eğer kime böyle telefon açsam 3 dakika içinde tamam çok yoklukta gibi hissediyoruz ama araba olduktan sonra 4 dakika, 5 dakika belki de maksimum 10 dakikada burada insanlar var mı? Var. Birazcık da sosyal baktığımız zaman buradaki insanların tavırlarının, manevi refahlığının bana daha yüksek gelmesi. Burada kimsenin bir şey yetiştirme kaygısı olmadığından dolayı öyle yaşamadığını hissediyorum. Yani yanlış da hissediyor olabilirim. Burada geleli buraya 3-4 ay oldu. Belki de 2 sene sonra bu videoyu çekse burası için bambaşka bir şey de konuşabilirim. Ben şu anki deneyimimden bahsediyorum ve kendi neden buraya gelmek istediğimden bahsediyorum. Amma ve lakin çok sıcak. Buna alışmak için ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Benim yaptığım işi çok destekleyen bir lokasyon burası. Biz genel itibariyle çoğunlukla Ege bölgesinde bulunuyoruz kamplarımızı yaparken. Ailelerimize yakın oluyor olması da çok tatlı. Yani İstanbul, Sakarya birkaç saat mesafede yerler. Biraz deniz sevgisi, biraz iklim. Evet. Dediği gibi insanların sosyal ortamlardaki davranışları, düşünceleri, yapıları bunlara da çekilmemiz söz konusuydu. Hepsi bir araya gelince Kuşadası bölgesini tercih etmiş olduk. Bu arada insanlar yer aldıklarında 10 sene sonra görmek istedikleri görüntünün sen aslında 2. ayında 3. ayında içindesin. Ama Direkt bir yandan içinde. zorluğuyla beraber geldi. Şu an Tabii asmalar var burada. Ya asmalar var da işte başkalarının ektiği, başkalarının nasıl baktığını bilmediğimiz bir durumdayız ya şu anda. Çok zorlanıyorum. Görmüş olduğun asmaların hepsinde gördüğün bir hastalık var. Evet, onu fark ettim. Ona Bayağı gelecektim bir biraz sonra. hastalık var. Bu hastalığın sebebini bilmiyorum. Sebebini bilmeme sebebim şu. Nasıl bakıldığını bilmiyorum. İşte toprağın yapısından oluşan bir şey mi yoksa dışarıdan gelen bir şey mi? Zaman geçtikçe de deneyimliyorsun bunu ama kıyması başka yerden lahmacun sipariş vermeye benziyor. Aynen yani. Bilmiyorsun, başını bilmiyorsun. Bilmiyorum. Veya bir inşaata devam etmek gibi mesela. Tabii mesela atıyorum şu kiraz ağacı ve şu kiraz ağacı inanılmaz verdiler. Fakat şu kiraz ağacı, o kiraz ağacı, o kiraz ağacı hiçbir şey vermedi. Şimdi bunları ekerken onları ya da sadece bunları aşıladılar mı, aşılamadılar mı ya da bir şey yaptılar mı? Bazı şeylerin yerleri yanlış mı? Ya Mesela ben senin videolarda gördüğüm bostanın yeri çok iyiydi. Hepsi de bildiğim kadarıyla verim verdi. bu arada ben buraya uygun gördüğüm karpuzlar için bak buraya ektim. Yani bir tane burada var, bir tane arkada var, 4 tane bu sırada var. Çıkıyor da çıkıyor. Ya toprağın bile ne olduğunu bilmiyorum. Mesela bu alan ekim için çok uygundu. Ben görsel bir şölen olsun, önümde olsun yerine burayı tercih ettim. Hiç gözükmeyen bir yer. Ama bütün sebzelerim burada ve maşallahınızı alırım. Ektiğim her vide tuttu. Hatta bak acurları ben bırakmıştım ya bunlar tutmayacak dedim. Burayı sulamayayım bile ben bence su harcamayayım dedim. Ondan sonra bir şey geldi içime. Nasılsa damlama yapmışsın onun da vanası açık dursun. Geldiği hale bak. Ağaç olmuş abi.
Hiç acur ağacı Hiç Gören acur ağacı var mı? gördünüz mü? Görmediyseniz Reels'ta nasıl yaptığıma bakın. paylaştın mı? Paylaşmış olurum sen bu yayınlayana kadar. Şimdi Ha. daha yeni acurlar çıkmaya başladı. Evet. Böyle bir yaptım bunu. Arkadaşlar bir şey yok ya. Bir tane kesilmiş olan ağacın üstü vardı. Buraya koydum ve bunları buna sardım. Bir acur ağacımız oldu. Bu Buradan burada, da bu burada gider abi. gider. Özkan abiyle anasım geldi. Hop buradayım. Buradayım. Niye? Sucuk ağacı oluyor da acur ağacı olmaz mı? Bir de bazı görüntüler bizi çocukluğumuza götürür ya. Unuttuğumuz bazı şeylere hep dikkat çekmeyi seviyorum. Sizlere de bu farkındalığı yaşatmayı istiyorum ki izlediğiniz videolar boşa gitmesin, o geçirdiğiniz yarım saat boşa gitmesin diye. Şu görüntü için, şu durum için hayat değiştiren insanlar var. Aslında bunları aradığı için, aslında bu durumlar ona terapi olduğu için. Neyin peşinden koşarsanız size haz vereceğini bulun lütfen. Ya toprakta yürümeyi seviyorsan toprakta yürü. Metropolde çatıya çıkmak istiyorsan metropolde çatıya çık. Ben aramayı çok kutsal buluyorum. Arayalım kendimizi yani. Bulmak değil de aramak bence. Yani sonuç değil de süreç odaklı olmak bizi biraz daha mutlu ediyor sanki. Ama hedef mutlu olmak da değil bence hayatta. Elmalar, melmalar, üzümler. Neyin içine düştün? Zeytinler. Değil mi? Nasıl değişiyor insan hayatı değil mi ya? Bir tane klişe vardır. Söz büyüdür diye. Herkesten duyarız. Burası tam onun vücut bulmuş hali benim için. Ben çok istedim doğanın içinde çeşitli, minik tatlı sempatik zorluklar yaşayayım. Bir şeyleri bilemeyeyim. Bunu söylüyordun hep. Değil mi? Tam olarak o burasının atmosferi, vücut bulmuş hali. Burası Kameriye. Hatta Kameriye kelimesini senin videonda öğrendim. Kamelya değil, evet. Herkes kamelya biliyor. Ben de senin aracılığında böyle bir şey öğrenmiş oldum. Bahçede benim en sevdiğim ağaç varsa hani eğer böyle bir kategori hangi ağacı çok seviyorsun? Var. Var mı? Şu an koyduk. O zeytin ağacı bu. Böyle bazen geliyorum. Özellikle yalnız olduğum anlarda geliyorum. Böyle küçücük bir dokunuyorum. 5 dakika ondan sonra gidiyorum. Şehirde en çok sıkıldığım bir şey bence kırsalda birçok kişinin en çok sıkıldığı ot toplamakla eşdeğer dediğimizde. Sen ne söylerdin şehirde neyin karşılığı olabilir bu? Ot toplamak, ot yolmak, her gün aynı şeyler yapmak çok zordur bu işler yani. Şu an Ne o koyarsın? zorluk aşamasına henüz gelmedim. Şu an keyfini çıkartıyorum. Muhtemelen ben de zaten çok zorlanacağım. Bir şeyler çok rutine döndüğünde. Yani şehir hayatında trafikle eşleşebilir. Evet. Trafikle Evet. eşleşebilir. Yani trafik bir noktada hepimizin canını sıkan bir şey ve çok tekrar eden bir şey. Belki o toplamak trafikle aynı. Olabilir hakikaten. Evet. Ne diyorsunuz mesela, bu fikirlerinizi söyleyin. Şimdi ben evi güzelce silip süpürüyorum. Hatta buhar makinesiyle buharlıyorum. Böyle olunca buhar henüz çekilmediğinden dolayı toprak ayakla içeriye girdiği an ev çamur oluyor. Ya ben doğayı korumak için suyu az kullanmak istediğimden dolayı Yıkamıyorsun. bırakıyorum. Ha. Peki. Acaba kalem nerede? Bir kalem bulamadım koskoca atölyede. Bak sana zihni sinir projemi göstereyim. Bunu YouTube'da da görecekler. Abi bu arada iyi oldu abi. Başladın YouTube'a da. Yani güzel bir hareket oldu. İnsanlar seni konuşunca sevdiklerini fark ettim. Yani sen konuştuğun için izliyorlar. Hemen bunlardan bir şey yapsam mı, yapmasam mı bilmiyorum. Belki birazcık daha bir yerleri gezip de bir şeyler toplayıp ondan sonra dekoratif ürünlerle çıkartabilirim. Valla eskiden ben konuşuyordum videolarda. Çok eskiden ama. Çok eskiden anlatıyordum her şeyi. Ondan sonra böyle birazcık hani alet seslerini duymak istiyoruz çok gibi yorumlar geldi. Biraz durdum, konuşmadım. Devam et abi. Şimdi güzel bak oldu. bu da zihni sinir projem benim. Yani YouTube'da falan yayınlayacağım. Reels'ını da yayınlarım. Benim bir tane bot var. 2.70'lik bir botum var. Fakat motorum yok.
Kürekle çok zor oluyor. Ben de böyle bir şey tasarladım. Gidip de şimdi bir elektrikli motor almam lazım. Ama şu anda değil. Matkabı takıyorum baba buna. Evet. Seni ileri götürür abi. Mesele ileri gitmek değil mi yani? Evet, mesele gitmek değil mi? Hatta bunun şöyle bir özelliği de var. Ters tarafa tıklatırsın. Bu sefer geri gidersin. Kumandayı çok üşengeç bir adam bulmuş ya. Kaç para şu elektrikli motor Allah aşkına ya? Bilmiyorum, iyisini almam lazım. Ben öyle riske atamam. Çünkü ben onunla denize de çıkabilirim. Hoşumuza gitmeyen insan profilleri, geçim sıkıntısı, dünyanın bin bir türlü hali. Tüm bunları dışarıda bırakarak şuraya girdiğinde burası sana nasıl bir sığınak oluyor ya? Şuraya bir sandalye koyayım. Şurası bir düzenlensin. Buradan herhalde ben günün 8 saat 10 saati çıkmayabilirim. Sana haz veriyor. Birazcık da kendine birazcık yatırım yapman lazım, zihnine. Bir makinede, şu makinede atıyorum bir şey keserken senin dikkatinin ondan başka bir yerde olmasına imkan yok. Olgunlaşma süreci dünyanın öğretilerini öğrenmekten geçiyor bence. Ne yapıyorsun gülüm? Ne yapıyorsun bakayım sen? Hı? Oh benim güzelliğim. Oh. Adam bizi kolluyor sürekli. Kıza bir şey mi yapıyor, bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey yapmıyor, duruyor sadece. Ben bakın, ben böyle oldum. Buket falan oldum böyle, ama bir yandan da o hissini kaybetmesini de istemiyorum. Ama bakıyorum insanlar bize bakıyor. Bu abi yükseldi. İlkelleşme derken bundan bahsediyorum. Şehir hayatı bizi duygularımızın kontrolü açısından baskıya alıyor. Ben şehir hayatında bir restoranda oturup belli başlı varlıkların etrafımda dolaştığını gördüğümde köydeki restoranda oturup ses kontrolüm, duygu kontrolümle şehirdeki kontrolün arasındaki farkı fark ettim. O ilkelleşme, basitleşme o işte. Yargıdan bağımsız bir yere taşıyorsunuz kendinizi. Aslında bir nevi kendi doğal güdülerinin Evet. olduğu bir, ya o güdüler ortaya çıkıyor zaten abi. Çünkü senin şehirde yürürken ayağına diken batma olasılığı yok. Allah kimseye acı göstermesin tabii ki, yani o ayrı bir mevzu, ama o diken battığında o acıyı hissedemezsin. Çoğunuz acı çekmiyorsunuz. Oh. Acıyı unuttunuz. Biz acılarımızı artık öğretilerden çıkarmaya başladık. Şimdi öğrendim ki ben çok yakın bir araştırma okudum. 1-4 yaş arası çocuklar artık düşmüyorlarmış. Ne yazık ki. Düşmedikleriyle ilgili olarak da devamı şöyle geliyor. Bu bir denge eksikliği ve bu hayatta yol alırken, yürürken başımıza gelebilecek bir şeye karşı hayatta kalabilme becerisinin azlığı demek. Bu yüzden bu küçük çocuklar büyüdüğünde, yetişkin olduğunda koçsuz, spor hocasız, dersi almadan yaşayamaz hale gelecekler. Hop 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 hop, dikkat et, dikkat et. Bak her yerde şey var. Pardon abi. Ha, bölücelerime valla Basmadım abi. Oradayken Murat ünlü yok bilmem, hiçbir şey dinlemem ha. bak nasıl insanlar emeklerini harcatmıyorlar. Kim bilir kaç sabah kalktın da bunları suladın. Akşamları, Kaç sabah mı? Yani emek verdin. Tamam. Hiç. Otomatik sulama sistemi yaptım. Abi nereye öyle korkuttun ki beni, nereye basacağımı da. Bu arada Orası bak, orası tohum var orada. Tamam. Orası ekili. Abi, Bas, tamam. orada en dipte dur. Tamam abi. Karton neredeyse onun üstünde dur. Bu arada çok güzel bir güneşin aldığı bir bölüm burası. Evin arka tarafı aslında ama şimdi aklıma şey geldi. Ben sana karpuz tohumu getirdim. Ata tohumu. Bizim Muğla'nın coğrafi işaret almış bir karpuzu var abi. Bilindik karpuzlar gibi tadı böyle şov yapmaz. Çok aman aman şekerli değil. Az şekerli. İçi koyu pembe. Tam benlik. Uzun. Heh. Bir de burada denemeni istiyorum. Bakalım olacak mı burada ya? Ben sana onu vereyim. Şu anda mı ekeceğiz? Getirdim. Hayır şu an değil. Nisan sonunda bir donu geçirmesi Ha, lazım. Evet. bir dahaki yaz göreceğiz. Aynen. O zaman bir dahaki yaz bir daha video geliyor. Tabii ki. Biz hep Sırf beraber o olalım. karpuz için videoya geliyorsun. Hatta bizim kamera arkasında konuştuğumuz şeyi buradan benim izleyeceğime de sorabiliriz. Biz beraber böyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz da bizden ne olur? Sadece onu soralım. Bizden ne olur ya? Gerçekten çok büyük yer, büyük sorun yani. Büyük yer büyük sorun. Bizim bu kadar büyük yerde olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten işimizi de burada yapıyor olup rahatlamak aslında. Benim bu kadar alana ihtiyacım olmasına rağmen çok fazla. Kiracı olduğum için ben buranın metrekaresini kontrol edemem. Bana uygun bir yer neresiyse oraya geçmek zorundayım. Mecburum. 2 dönümde bulabildim bunları. Ama normalde ben kendim yer yapıyor olsam sana söyleyeyim 700 metrekareyi geçmem.
Toprakta da 700 metre idealdir. İdeal. Rakımda da 700 metre idealdir. Tam yaşam alanıdır. Evet, Aynen 700'de öyle. bir 7 mi? Kesinlikle. Bunu yani kendim tecrübe ettim yani. Bu arada şunları ilk ben görünce, taflan bunlar bu arada. Defne'ye çok benziyor. Ben Defne'yi çok seviyorum. Defne yaprağına da çok benziyor. Baksanıza. Ben de taflan diye biliyorum ama defne Tafla- değil. Defne değil. Yani defneye benziyor anlamında. Bu arada abi buranın sahibi mi artık yaptı veya bir bilene mi yaptırdı? Gerçekten dizaynı çok güzel yapmış. Olması gereken abartısızlıkta yapmış. Evet. Ağaçları görüyorsunuz. Ağaçların her birinin altında taflan var. Bilinçli mi yapıldı, görsel mi yapıldı? Bilemeyeceğim bir şey. İkisine de uyuyor. İkisine de uyuyor. Hani görsel olarak da çok güzel. Bilinçli yapılması noktasında da bir nevi malçlama yapmak gibi. Gövdeyi ve aynı zamanda toprağın nemini koruyor bu sıcakta. Normalde kökü açık olsa, böyle olmasa 20 dakika 30 dakikada toprağın yüzeyi kuruyacaksa, bununla tam farazi rakamlar. Böyle olduğu zaman 2 saat 3 saat belki 6'ya katlıyor yani. Evet. Bizim permakültür konusuyla ilgili yaptığımız çok fazla videolar var ya. Orada da çok geçer. Çoklu fayda sağlama diye bir şey vardır. Mesela keçilerin vardır. Onların üzerini çatıyla kaplarsın ama çatının üzerinde güneş panelleri vardır. Onun yeri de orasıdır. Aşkım Allah büyük, kimin yuvası? Nereden geldi bu buraya bilmiyorum. Alabilirsek anlayacağız. Böyle. Hakikaten ne işçilik ya. Ya bu havuzu ben kullanmıyorum. Görmüş olduğun gibi çok küçük bir havuz. Bunu ben normal havuz olarak kullansam ne temizliğiyle uğraşabilirim, ne gerçekten de filtrasyonunu sağlayabilirim. Beline kadar bile gelmiyor. O yüzden ben bunu şimdi işte koyu balığı havuzu haline getireceğim. Bir süs havuzu haline getireceğim. Bir de içeriye şey koymak istiyorum. Doktor balık. Güzel de bir dekorasyonunu yaparım. Işıklandırırım. Çok tatlı olur gibi geliyor. Abi ona da alışacak. Her şeye alışacak. Valla sıcağa alışmak biraz zor hacı. Değil mi? Senden bahsediyorduk. Sıcağa da alışacaksın, toprağa da alışacaksın, böceğe de alışacaksın. Bu hayatı kurduysak alışacaksın. Ya onlar içeri girsinler dedi de. Ya işte böyle azarlayacaksınız ki öpücük alın. Bak bunu da şöyle şurana bir yere takalım. Ha, damatlıktaki gibi Evet. otla dolaşayım Bak yine. bu az önce tuttuğunuz tavuğun tüyü. Kıyamadım. Bana damatlığın üstüne takmak için bakın ben size söylüyorum neye 700 lira para verdirdiğini söylüyorum. Nerede? Her yerde vardı. Şu şeyler buğdaymsı olan kuru otlar vardır ya, göremedim ki şimdi. Hah, Bak. alalım şöyle. Şöyle 2 tane ota. Bak Şöyle 2 tane ot şurada duruyor. 750 lira verdi. 700 mi 750 mi? İkisi arasında fark 750. var. 750 idi. şey Ama gerçi hepsini birlikte alınca onda biraz indirim oldu. O 600'e falan düşmüş olabilir. Erkekler niye böyle? Abi burada var çünkü. Burada var. Buna ip takıp buraya şeyle astığımda aynı şey. Tamam şimdi Bunun cimrilikle alakası yok. tavuğumuzun cimri değiliz tüyünü zaten eklemiş Allah olduk. aşkına. Bugünün anısı da böyle olsun. Ne? Tavuğumuzun tüyü. Nerede? Bak kamera çek. Bu bizim tavuğun tüyü mü? Evet. Yemin ediyorum bunu böyle bir markaya götürüp de buna bir tane kanca taksak 800 liradan satarız abi. Bak söylüyorum 800. Bulduk yolumuzu. Tavukların tüyleri. Bu arada şu veranda evi o kadar büyük gösteriyor ki. Dün akşam şurada yemek yerken de o dikkatimi çekti. Öyle değil mi? Evet büyük gösteriyor. Aslında normal sayılabilecek bir büyüklükte ev ama veranda sayesinde biraz daha büyük görünüyor aynen. Ama verandada her şey katmış eve ya. Evet. Yani o kadar sizin çalışma alanınız, keyif alanınız var ki, oturma alanınız, Evet. beraber paylaşım yapacağınız o kadar çok alan var ki. Şuradaki bu bölme de 2 taraflı kanat yapmış. Böyle bir şey lazım, böyle bir çıkıntı lazım aslında alanları olanlara. O kadar çok kapı var ki nerede? Şu kapı daha uygun olabilir girmek Yani için. o kadar uğraşlar sonucunda 2,5 sene uğraştığınız evin resmi kapısını yaparsanız oradan hiç girmezsiniz. Kırsalda böyledir. 550 tane kapı var. Evet. Her yer kapı olduğu için bizde her yerde sineklik var. Yani bütün diplere falan kükürt dökmek zorunda kaldım ki dışarıdaki aşağılar girmesin. Her yerde de kamera var. Ha evet.
Bunu ama her yeri görüyorsun yani. Ya şimdi bu evin zaten içinde olan kameralardı. Ben bunları tekrardan yaptırdım, düzenledim. Dışarısı değil mi? Tabii yani bir de hani çok da bir kolaylık sağlıyor bana. 7/24 kayıt altında her şey. Geçen gün tavuklardan bir tanesi yerde yatıyor. Bu dedim ne oldu buna? Şimdi kamera bilinci de yok ya. O sırada Buket kameradan bakalım. Abi gitti şeye. Geriye döndüm. Geriye döndük. Baktık kameradan. Eyvah. Ne olmuş? Bir tane zıpırımız var. Biliyorsun Pişi yeni sahiplendiğimiz köpek. Ha, bu arada onu da söyleyeyim, biz onu böyle bir yere tıkmak gibi bir derdimiz yok. Hatta büyüdüğü zaman gitmek istiyorsa gitsin, dolaşsın her yerde. Evet. Ya bizim burada hani tavuklar da öyle. Diyorlar ki bana şuraya bir şey. Abi gitmek istiyorsa gitsin. Yani ne Bir olmuş şey ya? yok. Kendileri daha 3 aylık olduğu için oyun olsun diye bir sorti yapıyor. Hayvan kilitleniyor. Kafa kalıyor. atıyor tavuğumuz. Kristalleri kaymış. Önce tabii Ya da olabilir. bilmiyorum. Yani Önce şimdi dona geçiyor. Hala yaşıyor ama böyle bir Donda biraz. enteresan. Hani şey noktasında böyle tavuk. Burada da yem varmış. Yaşasam Ben buraya mı? gideyim falan diye. Benim en sevdiğim alan burası işte. Birçok aksesuar Gökmen'e ait ve kendisinin yaptığı şeyler. Şimdi o elini tuttuğun şeyi aslında sence ne gibi görünüyor ama ne? Ben bunu Instagram'da paylaşmış mıydı? Evet sanki. Çünkü çok akış oluyor ya, Evet. neyi izlediğini bilmiyorsun. Sanki Evet. böyle bir şey gördün mü veya gördüğümü sanıyor muyum? Bu aslında bir soğuk kahve demleme standı. Gökmen'in kendi eliyle yaptığı bir şey. O tam kadın ve erkek figürü. Seç bakalım hangisi kadın hangisi erkek? Yani hani daha büyük olan bizim Evet. fitremize göre erkektir şey var Aynen ama tabii. yani çok güzel ya. Filtre kahve mantığı. Evet, değil mi? soğuk Aslında kahve çok daha uzun süren, filtresi uzun süren bir sistem. Bunlar mesela Gökmen'e ait. Ben çok sevdim bunları. Yine dediğin gibi Uzak Doğu geleneğini anlatıyor. Şu yine lamba Gökmen'in yaptığı bir şey. Bu maskeyi de bir yerlerde alışveriş yapıyorduk. Sağ olsun arkadaşlarımızın mekanıydı. Çok beğendik. Acaba satılık mıdır dedik. Sağ olsunlar hediye ettiler. Değişik. Zebrayı çok sevdim. İlk defa da bir maskede kum gördüm. Hemen yanındakini size çalmak istiyorum. Gözünü kapatmak ister misin? öyle bir şey. Evet. Şöyle oturmam lazım. Enstrümanların çoğu doğa seslerini taklit etmektir aslında enstrüman. Bu da onlardan birisi. Şimdi istersen kollarını serbest bırak. Hiç bağlama. Gözler yumuşasın, kapansın. Vay. Ben çalacağım bir şey zannettim. Üflemeli bir şey zannettim. Oo. Şu an şehir ve ülke ismi vermiyorum ama bir yerlere gittim. İsmi Yağmur Çubuğu Türkçesi, Rain Stick İngilizcesi. Belki edinmek isteyen izleyiciler olabilir. Ya kalemleri ne yaptım ben? Her şey her yerde. Buraları da düzenlemem gerek. Gittiğim her evi zaten güzelleştiririm ben. Çünkü ben oturacağım. Sonuçta biz burada 2 sene, 3 sene, belki 4 sene, belki de hiç bilmiyoruz. Belki bir sene. Yani bir kendi yerimiz nasip olursa, öyle bir şey olursa, öyle bir proje ortaya koyabilirsem ki onu da zaten her şeyi, buradaki her şeyi YouTube kanalımda gösterdiğim gibi onu da oradan görüyor olursunuz. Öyle bir şey olursa ki inşallah olur. Dileğimiz o. Elden geçirme sürecinin bitmesi lazım ilk önce. Çünkü her gün bir yerde tadilattayım. Hani belki benim kanalı izleyen izleyiciler de vardır. Görüyorlardır benim halimi. Sabah 5 kalkıyoruz. Evin içerisinden başlıyor. Çünkü bir gün öncesinde benim evin dışında yaptığım şeylerin pisliğini temizlemeye başlıyor kız. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü buranın yaşanılıyor olması lazım aynı zamanda. Bu süreç başlıyor. Arkasından beraber bir şeylerin ucundan tutuyoruz. Her şeye tek başına yetişmek imkansız. O da büyük bir şans benim için. Bir şeylerin ucundan tutabilir olması. Yani teşekkür ediyorum burada herkesin önünde. Bak gördün mü, Murat abi gene gitti. Kameradan ses duydu ve bir şeyin yolunda olmadığını anladı ve arka bahçeye gitti. Ben biraz doğada kokuda iyiyim. Koku algım çok yüksek. Gökmen de seste çok iyi. Benim şansım da Gökmen'in hemen her şeyden çok iyi anlıyor oluşu. O kadar her şeyi anlıyor ki. Sesten anlıyor, makineden anlıyor, elektrikten, ahşaptan, bahçeden, yemekten. Her şeyden biraz fazla anlıyor. Ben de böyle hayretle ve hayranlıkla seyrediyorum.
Gidiyoruz işte ne bileyim bir kümes yapılacaksa onu yapıyoruz. Bahçede toplanması gereken şeyler var, yolunması gereken otlar var. Onları oturtmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, adım attığımız yerde bir iş yapmak zorundayız şu anda. Yeni olduğumuz için. Aslında yol gösterici bir şey söyleyeceğim. Doğada ve köyde olan bir insanım. Bunları bilmeme rağmen bunu söylüyorum. 2 dönüm çok zor abi. Abi 2 dönüm çok zor. Yani eğer enerjiniz varsa ve bir şeyler bağlar ekip de yetiştirmek istiyorsanız o zaman şart. Ama yaşamak için biraz zor. Çok katılıyorum. Hayattan neyi bekliyoruz ki? Yani yüz ölçümü, metrekare bunlar arttıkça dışarıdaki oluşturmaya çalıştığımız dünyadan almış oluyoruz aslında bir parça. Biz biraz dengede olmayı tercih ederiz. Sonuçta çalışan ve şehir hayatı olan insanlar olarak belli alışkanlıklarımız, belli hobilerimiz ve belli standartlarımız var. O standartları düşürmek demek olmuyor kırsala yerleşmek. Kırsala yerleşmekle şehir hayatındaki mutluluklarımız ve kolaylaştırıcı her şeyi buraya da taşımak ama köy duygusundan da çok uzaklaşmadan her ikisini bir araya getirebilmek biraz zaman istiyor. Bunları tek tek bütün yapraklarını yani şöyle tek tek pıt pıt hepsini yolmamız lazım. Yoksa bununla baş edemeyeceğiz. Hepsini mi? Hepsini tek tek yolacağız. Ya herhalde böyle bir 3 gün falan uğraşırız. Yarısını yapıp bıraksak diğerleri de oluyor. Bye bye happiness. Bye bye happiness. İnsan tabii hem anlaşıldığı hem anlatabildiği yerde olmayı seviyor. Ben de bu yüzden mutluyum. Böyle sofralarda sevdiğim, anladığım, anlaşıldığım insanları ağırlıyorum. Yaptığım işler gereği kamplarıma daha çok şehirde yaşayan insanlar katılmış oluyorlar. Ve tabii ki şehirde yaşadıkları için bazı arzularla yanımıza gelmiş oluyorlar. Birçok insanı ve yaşantıları deneyimleyip sohbetlerimizi ettikçe fark ediyorum ki şehirde yaşamak ve İnsan ağırlamakla kırsalda yaşayıp insan ağırlamak arasında farklar var. Fark ettim ki doğada herkesin kendine alacağı şeyler farklı. Ben de diliyorum kendim için en tatlı olan şeyleri doğama çekerim. Muhabbete mi geldin? Sen bunun arkasında ne yapıyorsun acaba? Dışarı çıkar mısınız hanımefendi? Dışarı. Dışarı. Aferin. Bir de bu delilerle uğraşıyorum. Neymiş? Bir tatlı kaşığıymış. Neymiş? Ya bak böyle yapacaksın. Dök. Dağda yer. Dağda yer. Tatlı biber, tatlı biber. Görmesin onu. Buradayım. Biber salçasını attıysan o da biraz acıydı bu arada. Biraz acı yiyeceğiz o zaman. Bana Hepsiyle bitti mi işin? bitti işin. Özel yaptığım çekmeceye onu koyar mısın? Reklam gibi olur vallahi orası. Biz şeyi nereye koyduk bulguru? Bulgur. Hayır o tarafta değil. Hala daha buralara yerleşemediği için tam oluşturamadık Şurada. kafamızda. Köftelik o mu? Evet. İnce bulgur. Evet. Aslında makine sadece bir İstanbul'da ailemle yaşadığım evimde bundan 6 sene önce falan gibi bir süreçte bir avokado tohumu büyüttüm. 6 senedir yaşıyor ve o kadar heybetlendi ki. Çok sevmem avokado ama ağacını yetiştirmeyi seviyorum. 3 tane böyle çatlamak üzere filiz var. Bunu da böyle suyun içine koyuyorsunuz. Biraz kurumuş etrafı, suya ihtiyacı var. Yukarıda kalması gerekiyor ki filizini aşağıya versin. Özellikle cama koyuyorum ki hem ışığı korusun hem de ben onun seyrine doyamayayım. Aşağıya doğru uzuyor çünkü filizi. 2 tane tezgahın var. Karavanda yaşayan insanlar geliyor aklıma şimdi. Şu kadarlık bir alanda yapıyorlar ama o onu istediği için. Ve mutfağın sonunda dışarı doğru bakıyor. Ağaca, senin yaptığın şeye doğru bakıyor. Evler istirahat ettiğimiz yerler ya. O mutluluk alanları, keyif alanları, o köşeler çok önemli. Evet, Sevdin mi mutfağını? Mutfak her insan için değerli. Kadın için ayrı Bana bir bile değeri hoş var. geldi şu anda. Yani. Aynen ama bazı çok meraklı ve yetenekli erkekler de var. Onların da dünyasında mutfaklar
güzel olmalı. Ya insanların zevk alanı. Ama ben şunu söylemek isterim Murat abicim. Ben eşya sevmiyorum. Ben küçük küçük eşya hiç sevmiyorum. Çok eşya hiç sevmiyorum. Çünkü artık bilim insanları şunu söylüyor. Her şeyin frekansı ve enerjisi var. Her şeyin, her maddenin kendi içinde topladığı ve muhafaza ettiği bir enerji dalgası var. Bundan ziyade bunları bilmiyorken de çok hoşlandığım şeyler değildi benim. Evin içini kalabalık ve işe yaramaz. Belki 6 aydır hiç dokunmadığın şey orada durmaya devam ediyor filan. Ben de hem tabii ki sevgili eşimin alanına sahip çıkarak ve hoşlandığı şeylere dokunmadan hem de kendi ihtiyaçlarıma yönelik bir düzen kurmaya çalışıyorum. Mutfakta da şöyle, bir kadının yani birinin tezgahı ne kadar büyükse o kadar yetmiyor. Daha fazlasını istiyor. Evet. Neden ya? Yeri geliyor şu 3 hatta şununla beraber kullandığım oluyor. Bunun yetmediği anlar oluyor ki benim çok az eşyam var. Fren gaz sistemim çok iyi çalışıyor benim. Alanımı koruyorum ve yeterli buluyorum. Bu değişikliklerin tamamını şöyle özetlemek mümkün. Şehirden kırsala göçtüm, bekarken evlendim. Ve bunlar beraberinde fiziksel veya mental dünyamda farklı sorumluluklar ve duygular kazandırdı. Ama hepimizde farklı şeyler olacaktır muhakkak. Hepimizin çünkü içgüdüleri, arzuları, hobileri, desteklendiği konular, duygular bambaşka. Bu yüzden hepimiz bambaşka tepkiler verebiliriz. Hepimiz kendimizi yeniden her gün doğuruyoruz. Farklı yüzlerimizle karşılaşıyoruz. Biraz izin vermek lazım. Bu arada terasında çok işi var. Yukarıdaki kaplamalar tamamen gitmiş durumda. Bütün bu kaplamaları tekrardan yenileyeceğiz. Masalar, çiçekler vesaire koyup güzelleştirip burada oturduğum anlarda da size şöyle bir manzarayı seyrettirmek ve onun sessiz anlarda özellikle sabahları ya da gece nasıl gözüktüğünü, nasıl bir his verdiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı şeyleri erteler ya insan. Yani mesela şu anda aklıma geldi. Çok ünlü bir oyuncumuz bile hayalim ahşap atölyesi kurmak diyebiliyorsa bu hayalde kaldığı zaman sıkıntı. Aslında o zaman sen istediğin hayatı yaşamıyorsundur. Hayali bırak. Yaşa. Bir şey olursa korkma. En kötü tekrar o eski hayatına geri dönersin. Şehirde herkese iş var. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.